Arkadaşlar merhaba. Bugün Torino'nun San Giovanni Festivali var. O yüzden karşınızdayız. Burada İtalya'da her yörenin kendi ne has festivalleri olabiliyor. Tabii hepsinin bir hikayesi var. Tarihten gelen bir hikayesi var. Biraz sonra bunu ben size detaylarını anlatacağım. Hatta biraz okumak zorunda kalacağım çünkü aklımda kalmıyor hepsi. Şu an biz Castello Meydanı'ndayız. Arkası Palazzo Madama. Tamam mı? Sonra Duomo orada. Duomo'yu mostro anche Duomo. Vieni qua un po'. Okay. Mostro anche con dita così si vede quelle che... Evet. Okay. Torna dietro. Evet. Festival alanı burası. Şu an Castello'dayız. Castello Meydanı'nda bugün ayın şu an 23'ü arkadaşlar. Bugün burada bir ateş yakılacak. Mostra quelle che faro più vicino. Şimdi ben size bunun hikayesini anlatacağım. Evet. Bu olayın şeyi Torino koruyucusu Azizi San Giovanni Battista. Onun adına düzenlenen bir kutlama bu. Yaz gün dönümünün en uzun gün ile eski pagan ritüellerine dayanan 602 yılına kadar uzanan bir kutlama. Şimdi her şehrin bir patronu yani bir azizi olarak geçiyor. O yüzden bu San Giovanni de bu Torino'nun patronu. Duomo ve kutsal emanet şehir Aziz Yahya yani Türkçesi adanan ana katedrali San Giovanni Katedrali. Orası Duomo gördüğünüz gibi. Orada aynı zamanda Hazreti İsa'nın kefeninin olduğuna inanılıyor yani o şekilde oradan şey yapıldığına şey yapılıyor. Şimdi tekrar buraya dönersek geleneksel kutlamalar ve faro ateşi. Şimdi her yıl 23-24 Haziran tarihlerinde gerçekleşiyor bu kutlama. Faro yani büyük şenlik ateşi. Şimdi buraya biraz yakınlaşırsak şimdi burada Torino'nun simgesi Toro var. Yani Torino ufak boğa demek. O yüzden şimdi bunun altında ateş yakılacak saat 22'de. Dediğim gibi bu Torino boğası yani Torino'yu simgeleyen bir boğa. Ateş yönü ve kehanet. Şimdi ateş yandıktan sonra bu ateşin üzerindeki boğa tabii o altındaki şeyler yandıktan sonra nereye düşecek? İleriki taraf, şurası ileriki taraf yani o taraf, diğer taraf Porto Nuovo yönü. Bu taraf yani demin gösterdiğimiz Duomo tarafı arkası. Şimdi Porto Nuovo'ya düşerse yılın bereketli ve şanslı olduğuna geçeceğine inanılıyor. Duomo yönüne düşerse şanssızlığa işaret ediliyor. Bu gelenek Orta Çağ'dan kalma tarihi geçit törenleri, ziyafetler ve havai fişeklerle birlikte yaşatılmaya devam ediliyor. Tabii daha önce geçti insanlar burada çeşitli eski yönden kıyafetli insanlar var. Şöyle ben size göstereyim. Böyle gelelim. Evet burası gördüğünüz gibi Castello Meydanı. Şuradan ben size göstereyim. Sol elinde ucu gözüküyor bu arada. Evet konserler falan da olacak şeyler. Şimdi şuradan gördüğünüz gibi şurada biraz açısal olarak şey ama boğa şurada yukarıda. Burada ateş yanacak. Biz şimdi kendimize daha uygun bir alan seçmeye çalışacağız. Daha sonra tekrardan bir yayın açacağız. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şu an birazdan evet ateş yakmaya başlıyorlar. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi şurada gördüğünüz gibi boğa var. Ucunda Torino'nun simgesi.
Şimdi ateşi veriyorlar dibinden. Eğer bu boğa sağ tarafa yani Porto Nova'ya doğru düşerse o yıl bereketli geçecek. Diğer tarafa doğru düşerse bu sefer o yıl şey olacak, kötü bir yıl olacak gibi bir anlamı var. Biraz önce onu anlatıyorlardı. Belediye başkanı falan da burada. Sicuro piccola tecnologica, accendono di qua prima, apposta, così caduto. adesso vediamo questa posizione non è sempre stata il muscolo S'appiccia. Evet, tekrardan videoya girdik. Jiroskop biraz şaşırdı maalesef. O yüzden tekrar bir şeye girdik yayına. Evet, şöyle gösteriyoruz. Evet. Evet, guarda lì. Alevler yükseliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, tekrardan videoya girdik. Jiroskop biraz şaşırdı maalesef. O yüzden tekrar bir şeye girdik yayına. Evet, şöyle gösteriyoruz. Evet. Evet, guarda lì. Alevler yükseliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet, tekrar video açtım çünkü jiroskopumuz biraz şaşırdı. Şu an elle çekiyorum. Şu an alevler oldukça yükseldi arkadaşlar. Evet. nuove inaugurazioni di Roma, i giorni della nostra città. Ma prima hanno fatto fuoco questa parte per cadere verso Fortunova. Te l'ho detto. Sentiamo anche noi sull'alto il calore del fuoco, anche di Cenfredo. Evet arkadaşlar birazcık Fortunova tarafına düşsün diye
Ateşi oradan yaktılar. Orada daha az şey var gördüğünüz gibi. Yanacak şey var. Bakalım ne tarafa doğru düşecek. Evet. Bir şeyler düşmeye başladı oradan. Importante a questo punto vedere come reagirà. Evet. Bayağı alevler sardı. Bakalım. Düşecek. Questo è il modo della città. Evet. Ci siamo. Alevler Torino'yu da sardı. Evet, bakalım faro nereye düşecek. Vediamo stasera Bu arada alevin sıcaklığı bayağı buraya kadar geldi. il colore non è più visibile, quel giallo e quel Evet. blu. Şu an alevlerden Torino simgesi gözükmüyor. Evet. Düştü. Dove è caduto? Evet, Portonova doğru tarafına doğru düştü arkadaşlar. Tabii biraz höleli bir şeydi bu ateşin yakılması oraya düşsün diye. O tarafa doğru düştü. Bayağı da alevin sıcaklığı buraya kadar geliyor öyle söyleyeyim. Aramızda bayağı fark var. Yani bu yılın daha bereketli, verimli olacağı anlamına geliyor bu. Tabii dediğim gibi birazcık hileli yaptılar. Alevi bu taraftan yaktılar ve burada daha az tahta şey vardı. Ateşin yanması düşsün diye. Ama dediğim gibi zaten bir şey, hani bir ritüel, bir kehanet bu şekilde sonlandı. Evet, yarın ise insanlar kaçışmaya başladı bu arada. Çok fazla ateşin kalorisi de buraya kadar geliyor. Yarın da havai fişek gösterileri falan olacak. Onları da çekmeye çalışacağım. Şöyle bir kalabalığı da göstereyim. İnsanlar kaçışmaya başladı yavaş yavaş. Evet. Yani Duomo tarafına doğru değil, Portonova tarafına doğru düştü. Bu arada oldukça yüksek bir ısı yayıyor, onu söyleyebilirim yani. Şöyle yakından göstereyim sizlere. Ben ateşi söndürürler diye bekliyordum. İtfaiye de var. Ama herhalde tamamen yanmasını bekleyecekler. Belki de ritüel budur. Gördüğünüz gibi cayır cayır yanıyor. Biraz daha zoom yapayım. Torino'yu göremiyorum maalesef.
Evet arkadaşlar, bu şekildeydi bu geleneksel ateşin yanımı. Sizlere de olduğunca paylaşmaya çalıştım. Aralarda jiroskop döndü, onları ben ayarlamaya çalışacağım. Evet, bu kadar. İnsanlar da dağılmaya başladılar gördüğünüz gibi. O yüzden biz de burada kapatıyoruz. Yarın da çeşitli havai fişek gösterileriyle festival son bulacak. Onu da gösteririz size. Evet, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, tekrardan merhaba. Biraz önce bazı havai fişek gösterileri oldu bu San Giovanni'nin son final gününde. Ben şey, evet. Evet, selam vermek isteyenler oldu. Şimdi meydana doğru girebiliyoruz. Biraz önce izin vermiyorlardı. Meydan çok kalabalıktı. İnsanlar, şöyle söyleyeyim, nehir kenarından da izleyenler vardı bayağı. Şöyle göstereyim hızlıca. Bir de nehirde önceden şey olursa orada bayağı sıraya girmeniz lazım. Kayıklarda şey yapabiliyorsunuz. Bayağı da kalabalık. Şimdi meydana doğru girebiliyoruz. Tahmin ediyorum fişek gösterisi bitti. O yüzden insanlar ters yöne doğru gidiyorlar. Bense bir video açayım. Öncesinde zaten konuşamadım. Çok kalabalıktı ve bulunduğum alandan çok güzel gözükmüyordu. Şuradan biraz zoom yapıyorum. Karşı tarafa Monte dei Cappuccino gözüküyor ışıklarla. Meydana girmek için daha erken gelmek gerekiyor. Yani akşam böyle 6-8 civarında gelmek gerekiyor. Havai fişekler ise 11.30 civarında atılmaya başlandı. Daha önce bahsettiğim gibi her şehrin kendine özel festival günleri oluyor. Dün bu konuda bahsetmiştim biraz hikayesini. Torino'nun bugün resmi tatil oluyor Torino'daki iş yerlerinde. O yüzden herkes bu festivali takip ediyor diyebilirim. Böyle yukarıdan çekelim. Tabii buranın daha çok manzarasını Yaotepe'deki yerlerden havai fişek gösterisini yani şuradan ya da dediğim gibi kayıklardan insanlar gayet güzel görebiliyor. Çünkü havai fişekler buradan atılıyor yanlış hatırlamıyorsam köprüden. Meydanı göstereceğim size. Evet. Meydanda bu şekilde. İnsanlar tabii dağılmaya başladı. Bu şekilde binalara yansıtma yapmışlar. Biraz zoom çekeceğim.
Evet, burası Vittorio Veneto Meydanı. Torino'nun en önemli meydanlarından birisi. Genelde etkinlikler burada oluyor. Yılbaşını da burada kutluyor insanlar. Burada havai fişek gösterileri falan oluyor. Yani tabi bu insan kalabalığına uygun giriş çıkışları ayarlasalar daha iyi olurdu. O yüzden biz başta giremedik. Yani başlamadan gelmeme rağmen giremedik. Demek ki daha erken gelmek gerekiyordu. O da havai fişek gösterilerinin bir kısmını çekebildim. Onları da paylaşırım. Güzel havai fişekler atılıyor aslında. Gördüğüm gibi meydan komple insan seli ki boşaldı şu an. Şu ileride sahne var, görüyorsunuz. Bu hafta Afrika'dan gelen kavurucu sıcaklar vardı Avrupa'da ama bugün şahsen serin. Hatta gece birazcık yağmur veya fırtına olabilir diye haber geldi. O yüzden nispeten güne göre daha iyi. Dün o alev ateşte bayağı insanlar hissetti ateşin kalorisini, hatta hastanelik olanlar da olmuş arkadaşımın dediğine göre. Şuradan ben nehirin diğer tarafını da göstereyim. Şurada bu arada bariyerleri güçlendirdiler bir ara, çünkü burada bir otobüs düşmüştü. Otobüs şoförü rahatsızlanmış. O yüzden şuradan aşağıdan göstereyim. Buradan tam düşmüştü otobüs. Evet, burada kayıklardan oluyor. Görüyorsunuz, kayıklarda insanlar falan var. Buradan geçişe izin vermiyorlar şu an. Şuradan belki gösterebilirim. Evet, bu şekilde. Daha önce çektiğim videoyu da önüne koyacağım. Gönül isterdi ki buraya daha önce gelip girebilip daha güzel çekebileyim. Bu arada az sürdü havai fişek gösterisi. Normalde daha uzun sürüyordu. Evet arkadaşlar, bu çok uzun bir video olmadı. Ben bunu kendimce editleyip sizlere uygun hale getirmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Bu arada dün Torino'nun haberde gördüğüme göre Instagram sayfasında ne Portanova ne Duomo tarafına düşmüş, Palazzo Madama tarafına düşmüş. Yani ne şanslı bir yıl ne de şanssız. Yani ikisinin ortası. Böyle bir seçenek olduğunu bilmiyorum. Burada şuradan moleyi de yakınlaştırıp göstereyim. Gece ama belli olduğu kadar. Evet arkadaşlar, yayını kapatıyorum. Dediğim gibi 2-3 videoyu bir araya getirip sizler için uygun hale getireceğim. Umarım beğenirsiniz. Torino San Giovanni Festivali'nden şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.